Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar, sevgiler. Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, bugün sizlere yerken saymayı unutacağınız, bağımlısı olunacak bir lezzetle geldim. Tam ölçülü, garantili krim puf yapıyoruz beraber. Buyurun hiç vakit kaybetmeden bu güzel tarifin hemen yapılış detaylarına geçelim. İyi seyirler dilerim. Öncelikle profiterol hamurunu hazırlamakla başlayalım. Uygun bir tencerenin içerisine 80 gram yani 3 dolu yemek kaşığı tereyağını aldım. Üzerine 1 çay bardağı su ilave ediyorum. 1 çay bardağı süt ekliyorum. 1 çay kaşığı toz şeker ve yarım çay kaşığı tuz ilave ettikten sonra tamamen eriyip bir taşım kaynayana kadar pişiriyorum. Krim puf tarifi biraz riskli bir tariftir arkadaşlar. Fakat bu tarifle gönül rahatlığıyla gözünüz kapalı yapıp deneyebilirsiniz. Üzerine 1 su bardağı un ekliyorum. Bu arada kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml, çay bardağı ölçüsü ise 100 ml'dir. Malzemelerin tamamını spatula ile karıştırarak helva kavurur gibi 2-3 dakika boyunca bu şekilde eze eze pişirmeye devam ediyorum. Bu arada tarifte kullanmış olduğum malzemelerin tamamını her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekliyorum. Detaylı bir şekilde oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Evet, hamurumuzu un kokusu çıkana kadar pişirdikten sonra böyle bir genişçe kasenin içerisine aktaralım ve kenar kısımlarına doğru yayalım. Hamurun bu aşamadan sonra tamamen soğuması gerekiyor. Hamurumuz bir kenarda soğurken biz de üzerinin kıtır hamurunu hazırlayalım. Derince bir kasenin içerisine 80 gram tereyağı, 1 çay bardağı esmer şekeri alıyorum. Spatula ile tamamen karıştırıyorum. Dilerseniz burada normal toz şeker de kullanabilirsiniz. Üzerine yavaş yavaş un ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Ben toplamda 1,5 su bardağı artı 2 yemek kaşığı kadar un kullandım. Lütfen ununu yavaş ve kontrollü ekleyin. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edelim. Burada önemli püf noktası bu hamurun soğuk olması arkadaşlar. Hamuru hazırladıktan sonra streç filme sararak buzdolabında yaklaşık 15-20 dakika mutlaka bekletmemiz gerekiyor. Tarifi tüm detaylarıyla sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de gönül rahatlığıyla bu tarifi yapıp ailenize, misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Evet, hamuru streç filme sardım. 15-20 dakika buzdolabında dinlenmeye bırakıyorum. Bu arada profiterol hamurum tamamen soğumuş durumda. Şöyle bir spatula ile karıştırdıktan sonra üzerine tek tek yumurta ekleyerek bir yandan da mikserle çırpmaya başlıyorum. Yumurtaları lütfen tek tek olacak şekilde ilave edin. Yumurtanın bir tanesini yedirdikten sonra bir diğerini ekliyorum ve tekrar mikserle çırpmaya devam ediyorum. Toplamda 3 orta boy yumurta kullanıyorum arkadaşlar. Hamurun kıvamını sizler de rahat bir şekilde görebilirsiniz. Bu kısımları hiç kesmeden hızlı bir şekilde sizlere gösteriyorum. İkinci yumurtadan sonra spatula ile şöyle bir toparladığımda görmüş olduğunuz gibi hamur bu kıvamda. Üçüncü yumurtayı ekliyorum ve tekrar mikserle çırpmaya devam ediyorum. Bu kısımları hiç atlamadan detaylı bir şekilde sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hamurunuz miksere bu şekilde oldukça yapışıyorsa hamurunuz çok güzel bir kıvamda demektir. Ve profiterol hamurum hazır. Şöyle spatula yardımıyla mikserden ayırdıktan sonra hamurumu sıkma torbasına alıyorum. Bu tarif gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. Gerçekten bir kez yaptığınızda bağımlısı olacağınız bir lezzet. Hemen sıkma torbasına aldığım hamuru bu şekilde hazır hale getiriyorum. Hazırladığımız hamuru yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde sıkalım.
Kıvamı tam da bu şekilde olmalı arkadaşlar. Hamurumun tamamını sıktıktan sonra üzerinin sivri kısımlarını parmağınızın ucuyla hafifçe bastırarak düzleştirebilirsiniz. Bu arada dolaptaki hamurumu da çıkardım. Görmüş olduğunuz gibi fazlasıyla sertleşmiş. Bu şekilde elimle parçalıyorum. Üzerine bir yağlı kağıt daha kapatarak merdane yardımıyla inceltiyorum. Açtığımız hamuru daireler olacak şekilde dilimleyelim. Dilerseniz bunun için bir bardak da kullanabilirsiniz ve kestiğimiz dilimleri alıyorum. Eğer kıvamı yumuşamışsa bir tepsiye koyarak bir 10 dakika derin dondurucuda bekletebilirsiniz. Çünkü daha önce de söylemiş olduğum gibi kullandığımız hamur soğuk olmalı. Evet, tamamen buzdolabında soğutup sertleştirdiğim hamurları hazırlamış olduğum profiterol hamurlarının üzerine yerleştiriyorum. Bu arada fırınımızı alt üst ısıtma ayarında 175 derecede ısıtalım arkadaşlar. Evet, tepsimizi fırına koyarak 175 derecede 15 dakika pişirelim. Daha sonra fırını 165 dereceye düşürerek 30 dakikada o şekilde pişirdikten sonra fırından alabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi tam da olması gereken kıvamda ve dokuda. Üzeri çok güzel bir şekilde çatlamış arkadaşlar. Sizler de tam tarife uyarak söylemiş olduğum püf noktalarına dikkat ederseniz tam da bu şekilde krem puflar elde edebilirsiniz. Tamamen soğuduktan sonra üst kısmını bir kapak gibi olacak şekilde kesiyorum ve içerisine krema doldurmak için hazırlıyorum. Tarifte kullanmış olduğum kremayı açıklamalar bölümüne yazdım. Detaylıca oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Yine sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmından sorarsanız elimden geldiğince yanıtlayacağım. İçerisine bolca kremadan doldurduktan sonra üst kapağını hafifçe kapatalım. Gerçekten şahane görünümde ve şahane lezzette krem puflar elde ettik. Umarım sizler de bu tarifi dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlarımın şimdiden ellerine sağlık. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yorum ve beğenilerinizle kanalıma destek olmayı unutmayın lütfen. Sizler bu muhteşem görüntüyü izlerken ben de bu tarifin sonuna doğru yaklaşıyorum. Deneyecek olan herkesin tekrar ellerine sağlık. Güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın. Hoşça kalın.